Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Bugün günlerden 12 Mayıs Cuma ve borsamız Cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli seçiminin öncesindeki son kapanışını yaptı. O yüzden bir seçimden önce son görünümü birlikte konuşmak istiyorum. Geçen hafta BIST 100 endeksinde aşağı yukarı 4300-4500'lü seviyelerde bir destek takip ediyorduk ve geçtiğimiz Cuma günü itibariyle bu destek aşağı kırılmıştı. Pazartesi günü açılış itibariyle tekrardan bu destek seviyesinin üzerine attı. Bu düşüş bir fake olarak kaldı. Hepimiz için güzel bir haber oldu açıkçası. Ve Perşembe günü de gelen bir takım haberlerden dolayı belki de seçimin fiyatlanmasından dolayı tam olarak sebebini asla bilebilmek mümkün olmasa da ciddi bir yükseliş geldi. Yaklaşık %8'e yakın bir yükselişle kapattı borsa endeksimiz. Birkaç hafta önceki yayında bahsettiğim şu şekilde bir görünüş vardı. Bu çizgiyi tekrardan artık böyle bırakmakta bir sakınca yok diye düşünüyorum. Ve şu bölgeden itibaren bir bayrak oluştuğunu, şu bölgede de bir flama oluşabileceği ihtimalini konuşmuştuk. Şimdi bu ihtimal tekrardan masaya geldi ve şu flama kırıldığı takdirde hedef çok ciddi seviyelere geliyor. Hani şu an bunun hesabını yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Ama hep birlikte güzel trend sürebileceğimiz ve bizi mutlu edebilecek bir gündem fiyatlanıyor diyebilirim. Yine de bunu tekrar etmekte fayda var. Hiçbir şekilde bunun olup olmayacağını bilemiyoruz. O yüzden bu hafta tarama ve takip yayını yapmak yerine son bir görünüm kontrolü yapmayı faydalı buluyorum. Eğer seçimlerin ardından önümüzdeki hafta borsamız yolunda gitmeye devam ederse hafta içerisinde birlikte bir tarama ve takip yayını da yaparız. Alınacak hisseleri birlikte tespit eder ve umarım artık trendi de birlikte sürmeye başlarız. İkinci olarak BIST 30 vadeli endeksinin grafiğine bir bakmak istiyorum. Burada da aşağı yukarı benzer bir görünüm var fakat burada flama kırıldı. Cuma günü itibariyle. Gün içerisinde %10, akşam seansında da yaklaşık %2'ye yakın bir yükseliş yaşandı ve Cuma günü itibariyle bu kırılımın onayı alındı diye tahmin ediyorum ben. Hani hep söylenir ya teknik haberi getirir diye bence seçim sonuçları da artık burada netleşmiş ve fiyatlanmaya başlamış oldu. Açıkçası kendi adıma gayet huzurlu hissediyorum bu konuda. Bakmak istediğim bir diğer şey dolar Türk lirası kuru. Çok uzun zamandır dolar kurunun bir şekilde baskılanarak kontrol altında tutulmaya çalıştığını biliyoruz. Şu an 19.54 seviyesinde gösteriyor doları ama bankalarda bile 21.80-22'leri bulan, hatta kapalı çarşı gibi lokal marketlerde de çok daha üzerindeki satış fiyatlarıyla işlem yapıldığını gördük sosyal medya aracılığıyla. Seçimlerden sonra Merkez Bankası'nın politikalarında ortaya çıkabilecek değişikliklerden dolayı dolar kurunda çok ciddi yükselişler ve fiyatlanmalar yaşanabilir. Ne yazık ki bundan zaten kaçarımız yok. Hangi aday başkan olursa olsun çok ciddi bir bedel ödenmesi gerekiyor. Yapılacak reformlarla, yapılacak yeni politikalarla ve şahin duruşla birlikte umarım bunu zararsız atlatırız. En azından grafiklerin bize söylediği başkan adına konuşuyorum bunu. Bunu gösterdikten sonra bir de ons altın fiyatına bakmak istiyorum dolar bazlı olarak. Bunun önemli olan noktası şu. Bu şekilde grafiğine baktığımızda artık direnç seviyesine geldiğini ve bunun üzerine devam edebileceğini konuşuyorduk ons altının. Hiç fiyat kıpırdamasa tam olarak şu gündeki gibi kalsa bile bizim ülkemizdeki gram altın ve çeyrek altın fiyatları dolar kuru üzerinden hesaplandığından dolayı biz de doların artacağını öngördüğümüz için altın fiyatlarında da ciddi bir yükselişin maalesef yaşanacağını söyleyebiliriz. Son olarak kendi portföyüme bakmak istiyorum bugünkü bölümde. Benim elimdeki hisselerden bir tanesi BİM. BİM'i şuradaki breakout'ta almıştım ve hala sürüyordum. Stop seviyesini güncelledim ve takip etmeye devam ediyorum. Bugün tavana kadar yükseldikten sonra ciddi bir geri çekilme yaşadı. Fakat ben satmayı uygun bulmadım açıkçası. Bir diğer hisse senedi de elimde olan Coca-Cola. Coca-Cola'yı da şuradaki breakout'ta almıştım ve bu trendi sürmeye devam ediyordum. Coca-Cola da Cuma günü itibariyle tavana kadar yükselse de kapanışını artı 4,5 civarında yaptı. Ben gün içerisinde ne yaptığımı paylaşmayı doğru bulmuyorum. Çünkü bu henüz sistemi net olarak oturmamış. Bir sistemi olsa dahi net olarak bunu uygulamaya geçemeyen kişiler üzerinde FOMO ya da panik satışı etkisi yaratabiliyor. Geçmişte ben de kendi sistemimi tam olarak işletemediğim dönemlerde Twitter'da gördüğüm, YouTube'da gördüğüm yorumlardan dolayı FOMO'yla ya da panik satışıyla işlem yaptığım ve bu yüzden canımın yandığı çok olmuştu.
Söylediğim gibi ben seçimlere elimdeki 2 adet hisseyle girmeyi doğru buldum. Hisse bazlı olarak bir problem yok. Zaten bunların pozisyon büyüklükleri de kendi canımı yakmayacak seviyede ve zaten belirli bir süredir de trend sürüyorum. Örneğin Coca-Cola'ya baktığımız zaman Coca-Cola'daki karım %32 civarına yükselmiş durumda. Yani 3 gün taban yese bile benim alım maliyetime gelecek bir şekilde bunun içerisinden çıkabilirim. Bu yüzden satış yapmayı doğru bulmadım. Az önce de kısaca değindiğim gibi pazartesi günü seçim sonuçları açıklanacak ve biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknik haberi getirir diye bir söylem duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ve ben yeni dönemdeki başkanın kim olacağının da fiyatlandığını düşünüyorum. Umarım bu ülkemiz, milletimiz herkes için hayırlara vesile olur. Herkes için en iyisi olur. Artık özlediğimiz huzurlu, mutlu, stressiz günleri birlikte yaşamaya başlarız. Kapatmadan önce bir Afrika atasözü paylaşmak istiyorum. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır ve en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Afrika'da her sabah bir de ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Aslan ya da ceylan olmanın hiçbir önemi yok. Biz yeter ki güneş doğduğunda koşmak zorunda olduğumuzu unutmayalım. Pazartesi günü yeni bir başkanımız olacak fakat biz güneş doğduğunda koşmamız gerektiğini asla unutmayacağız. Ülkem adına en iyisinin olmasını diliyorum. Herkese bol kazançlar.